Sevgili dostlar, herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Rabbim inşallah gönlümüzden geçen bütün güzelliklere ermeyi nasip eylesin. Bilgi uçsuz bucaksız, başlangıcı olmayan, sonu olmayan muhteşem, müstesna bir hazinedir. Allah'ın bilmekliği ile insanın bilmekliği arasında çok büyük fark vardır. Matematiğin yetmeyeceği ölçüde bir mesafeden, bir rakamdan, bir ölçümden bahsediyorum. Çünkü bütün bilgiler onun yüce makamındadır. Estağfirullah. İnnallâhe indehu ilmus-sâ'a. Kıyamet gününün saati bile onun makamındadır. Onun tahtındadır. Onun indindedir. Biz yağmurun ne zaman yağacağını ancak tahminle bilebiliriz. İşaretleri takip ederek, ayın, güneşin, yıldızın hareketleriyle, rüzgarların esişiyle fark edebiliriz. Bu kadar çok şeyi takip ederek geliriz. Hangi yağmur tanesinin geleceğini dahi bilemeyiz. Fakat Allah Celle kullarına bütün esmasını tecelli ettirir. Kimisine az, kimisine çok. Kimisine 20'li yaşlarda, kimisine 5 yaşında, kimisine 40'lı yaşlarda, kimisine de ölümün hemen öncesinde 70-80'li yaşlarında artık tefrik etme, gelen ilhamı gönlünde var etme anlamında tecelli ettirir, var ettirir. Peki biz insan olarak Rabbimizden gelen ilhamı, bilgiyi, hissiyatı, idrakı sadece o gelen şekliyle dünyamızda var edersek kazançlı mı oluruz? Yeterli olur mu? Bunu düşünelim. Herkese geliyor bir ilham ama dünyevi bilgi ile, yani Yaradan'ın gönderdiği bilgiyi dünya içerisinde okullarda ve hayatın içindeki okullarda ve eğitim müfredatının içindeki okullarda bizim öğrendiğimiz, tatbik ettiğimiz, teoriyi pratiğe çevirdiğimiz, nazariyi ameliye, yani harekete, eyleme dönüştürdüğümüz alanda elde ettiğimiz tatbikin sonucunda elde ettiğimiz beceri, bilgi, maharet, bütün bu duyguların Rabbimizden gelen ilham ile buluştuğunda bizdeki oluşumu ne şekilde olur? Bunu hiç düşündük mü? Bu çok önemli. Bazıları ben Allah'ın ilminden başka bir iş istemem diyor. Allah'ın bütün ilimleri dünyanın üzerinde, ağaçlar, taşlar, denizler, karalar, gökyüzü, yeryüzü, güneş, ay, hepsi bize bir şey anlatıyor. Fakat bu anlattıklarını biz ne kadar anlayabiliyoruz, ne kadar algılayabiliyoruz? Hiç bunu düşündük mü? Düşünce dünyamız, ruh dünyamız, bilgi birikimimizle buluşup bizi nereye taşıyor? Allah Teala bizi bu dünyaya sadece namaz kılmak için mi gönderdi? Eğilip kalkmakla namaz olmuyor. Namazda huzura kabul edildiysek huzuru buluyoruz. Şu ağız sadece yemek yemek, su içmek için mi? Güzel söz söylemek, doğruyu, hakkı, hakikati bilmek, sosyolojiyi bilmek, psikolojiyi bilmek, hayatı bilmek, bugünün diliyle konuşarak herkesin anlayabileceği şekilde onlarla paylaşım yapmak, bunlar önemli değil mi? Bunlar çok önemli. Mikrofonu eline alıp ben de konuşurum demek de konuşulmuyor ki. Sen toplumla hemhal olacaksın. Yaradanınla hemhal olacaksın. Halik ile mahluk arasında sen de bir vatandaş olduğunu, Rabbinin bir kulu olduğunu,
tavazu ile, sevgi ile sen de o hale giremezsen insanlarla buluşamazsın. Bütün bu uyarıları tüm peygamberlere, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da dahil olmak üzere hepsini Allah Celle yapmıştır. Ben size bu kadar hususi görev veriyorum ama sen onlarla istişare et. Onlara anlayabileceği ölçüde konuş diyerek emirler geliyor. Aziz dostlar, ne kadar üst makamda olursanız olursak olalım, insanların halinden anlamak en güzel makamdır. Allah Teala inşallah kendisinden gelen ilhamı şu içinde bulunduğumuz toplumda ve dünya ölçeğinde aldığımız bilgilerle hamule ederek güzel bir şekilde karıştırarak ortaya tatlı bir koku, tatlı bir hoş bir ürün, bilgi, gam ortaya koymalıyız ki insanlar da bizden çıkan bu kokudan, bizden çıkan bu sesten, bizden çıkan bu üründen nasiplensin. Yoksa ezberi tekrarlamaktan başka bir şey olmaz ki. Kitaptan oku, filancının duygu düşüncesini karşı tarafa aktar. Bunu ben internette görüyorum üstadım. Açıyorum, okuyorum, karşıma geliyor. Sen farklı bir şeyi söylemelisin. Ama farklı olmak için değil, gönüllere hitap etmek, ihtiyaç olanı gerçekten tespit edip bunun servisini yaparken bunu yakalamak maharet. Bunu yapmadıktan sonra neye yarar ki? Herkes yapmak zorunda da değil. Nasibi olan, vazifesi olan insan yapsın, sistem yürüsün. Ama herkes yapmaya kalkınca, dur bir de ben konuşayım da herkes beni bir dinlesin. Öyle olmuyor. Birisini işaret ederek söylemiyorum. İsim de söylemiyorum farkındaysanız. Bu ben de olabilirim. Ama her makamı, her bilgiyi istediğiniz zaman, istediğiniz yaşta söyleyemezsiniz. Allah'ın size müsaade ettiği ölçüde çalışmanızın ve en leyse lil insani illa ma sa'a, insana ancak çalışmasının karşılığı vardır. Ayeti kelimesinin gereğince çalışmasının karşılığını ancak yapabilir. Olmayan neyini satacaksınız? Ses yok, ses satmaya çalışıyorsun. Bilgi yok, bilgi satmaya çalışıyorsun. Güzellik, iyi huy, güzel huy yok, varmış gibi satmaya çalışıyorsun. Bilgi yok, bilgiliymiş gibi konuşmaya çalışıyorsun. Sermayen yok, sermayen varmış gibi hareket etmeye çalışıyorsun. Yürür mü? Yürümez. Yürümüyor da. Yürümüyor da. Olmayanın satışı caiz değildir İslam hukukuna göre. Mağdumun satışı caiz değildir. Dolayısıyla olmayanı satmaya çalışmak da acizlik halidir. Allah bu duygulardan da bizi arındırsın. Kitaptan okuyarak kitaptaki bilgiyi olduğu gibi aktarmaya çalışmak da bir başka boyutuyla bu da arsızlığa, hırsızlığa girebilir. Kitaptan aldığımızı hayattan da alıp tecrübe edip ondan sonraki o tecrübi olan bilgiyi, tecrübe edilmiş bilgiyi, yaşanmış bilgiyi bir hikaye içerisinde güzelce anlattığınızda o zaman etkisi çok fazla oluyor. Neden hikayeler çok dinleniyor biliyor musunuz? Yaşanmış olduğu için. Ya bu hikaye anlatıyor. Hikaye anlatmıyor. Yaşanmış olayı, hikaye diyoruz buna. Yaşanmış olayı tüm gerçekliğiyle ortaya koyduğunuzda karşıdaki insanlar bundan etkilenirler. İşte o zaman sizin anlattığınız o küçücük hikayeden gerçek bir yaşam öyküsü çıkartıp onunla yolunu bulmaya çalışır insanlar ve teşekkür ederler size. Bir hikaye anlatmıştınız, bizi çok etkiledi. Bir gün sabah namazında camide Hazreti Ömer'i anlatmışım. Sahabenin öncülerinden. Allah ondan razı olsun. Sonra 1 sene 2 sene sonra bir yerde bir arkadaşla karşılaştık. Hocam dedi, çocuğum olmuştu. O sabahta heyecanla, teşekkür duygularıyla sabah namazına sizin camiye geldik. Ne isim koyacağım diye düşünüyordum. Hazreti Ömer'i öyle bir anlattınız ki çocuğuma Ömer adını koydum deyince
Ben de kendi kendime cevap verdim. Kendi kendime sordum bu sabah Hazreti Ömer'i niye anlattım diye. Meğer Hazreti Ömer'in adını çocuğuna koyduracak olan Mevla senin işini de kolaylaştırmak için bana Hazreti Ömer'i anlattırmış o gün. Ne mutlu sana. Sen hocanın ders konusunu bile değiştirtiyorsun. Özel bir insansın, nasipli bir insansın demek ki. Allah yolunu açık etsin. Evladın da Ömer gibi adil olsun. İnsanlığın adalete çok ihtiyacı var. Allah nazardan korusun. Güzel günler göstersin size ve evladınıza dedim ve ayrıldık. İşte böyledir hayat. Allah güzel günler göstersin. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.